Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 yufkadan yaptığım pofur pofur kabaran çok lezzetli sodalı börek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 100 gram çökeleğin içerisine yarım demet maydanozu ince ince kıydım, ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum çökelekli iç harcını kenara alıyorum. Sosu için 1 adet yumurtanın sadece beyazını kullanıyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Beyazını güzelce çırpıcıyla köpürene kadar karıştırıyorum. İçerisine 1 su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Bunu da güzelce çırptıktan sonra 1 şişe maden sodasını içerisine ekliyorum. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde sadece 3 adet yufka kullandım. 3 tane yufkayla koca bir tepsi börek elde edeceğiz. Yufkanın bir tanesini tezgahın üzerine açıyorum. Üzerine hazırlamış olduğum sostan gezdiriyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. İkinci yufkayı alıyorum, birincinin üzerine güzelce yerleştiriyorum. Bu aşamada yufkaların ucu ucuna gelmesine özen gösterin. İkinci yufkanın üzerini de sosluyorum. Sosu biraz daha fazla kullanıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Sosu koyduktan sonra fırçayla güzelce her tarafına gelmesini sağlıyorum. Üçüncü yufkayı da alıyorum, ikincinin üzerine güzelce yerleştiriyorum. Yani kısacası 3 adet yufkanın aralarını soslayarak üst üste koyuyorum. Üçüncü yufkanın üzerini de sosluyorum. İlk olarak yufkaları ortadan ikiye kesiyorum. Ben rulet kullandım. Sizler isterseniz bıçak yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. İlk önce ortadan ikiye kesiyorum, sonra tekrar ikiye bölüyorum. Üçgen olarak çıkarttığım bölümü 4 eşit parçaya keseceğim. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kestiğim parçaların uç kısmına iç harcından koyuyorum. Bu aşamada sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Peynirli, patatesli ya da kıymalı hiç fark etmez. Hepsi de gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor.
İç harcını koyduktan sonra tıpkı kalem böreği sarar gibi kenar kısımlarını toparlıyorum ve kalın kısımdan başlayarak uç kısma doğru rulo yaparak sarıyorum. İsterseniz bu böreği hemen yapıp pişirebilirsiniz. Ya da bu şekilde dondurarak daha sonra da pişirebilirsiniz. Dondurulmuş halini de pişirirken gerçekten hiçbir sıkıntı çekmeden donken tepsiye koyuyorsunuz. Üzerine yumurta sarısı sürüp direkt fırınınızda pişirebilirsiniz. Bu aşamada böreklerinizin çözülmesini kesinlikle beklemeyin. Bu işlemi donken yapabilirsiniz. Yufkalarımızın hepsini bu şekilde sardık. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu arada fırınımızda 180 derece alt üst ayara açtık. Böreklerimizi sıcak fırına koyacağız. Daha önceden ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine sosumuzdan biraz kalmıştı, onu ekliyoruz. Fırçayla güzelce çırptıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hazırlamış olduğumuz börekleri 35 dakika boyunca fırınımızda pişirdik. Görmüş olduğunuz gibi pofur pofur kabardı, oldukça da güzel oldu. İlk sıcağının çıkmasını bekliyoruz ve daha sonra servis için hazırlıyoruz. Sizlere bir de böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisine koymuş olduğumuz soda sayesinde gayet güzel kabardı. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.